Selam, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben sanırım bir 4 ay kadar bir ara verdim. O kadar hamlamışım ki. Bugün yeni bir saç rengine geçtim. Evde kendim yaptım bu rengi de. Şöyle de göstereyim. Aşırı mutluyum. Bakır renginden bu tona geçtim. Bu da cherry diye geçiyor sanırım. Tam rengini bile bilmiyorum. Çok uzun zaman önce kışın almıştım ben bunun renklerini, boyalarını. Belki yaparım diye. Öylesine almıştım aslında. Çok ciddi yapar mıyım bilmiyordum. Zaten cesaret edip boyayamadım da. Ama birden saç boyama perileri geldi. Dün akşam önce şu kesimi verdim kendime. Bu kesimi yaptım. Devamında da sabah ilk iş ben bugün saçımı boyayacağım diye heyecanla kalktım ve sonuç. Gerçi her yerim şöyle göstereyim. İnanılmaz akan bir renk. Akıyor da. Akacak. Biliyorum daha da akacak. Ama ne derler bilirsiniz, gülü seven. Pandemiden beri... Ay bu arada çok sıcak. Pandemiden beri hem kendi saçlarımı kendim kesiyorum hem de boyamalarını yapmaya çalışıyorum. Gerçi boyamaya pandemiden bir tık sonra başladım ama gene de kuaföre boya için gittiğim çok az. Özellikle kızıl bakır tonlarını kendim yapıyorum. İnanılmaz zevkli bir şey. Şu güneşte parlayan kısmı görüyor musunuz? Çok keyifli bir renk. Çok neşeli bir renk. Sizinle beraber buradayken de şey yapmayı planlıyorum. Önce beraber saçımı öreceğiz. Bir tür örgü denemek istiyorum. Zaten bildiğim bir örgü de bu renkle hangi model nasıl duracak onu çok kestiremiyorum. Şimdi bilen bilir, kadınlar bilir, böyle yeni saç rengi yaptıklarında onun ilk günlerinde kadınlara gelen huzurla karışık bir seksilik, bir mutluluk. Ben onu yaşıyorum şu an ve denemek de gerekiyor. Hangi modeller bu renkte nasıl duracak onlara bakacağım şimdi. Sonra da vlog açmışken şey yapmayı planlıyorum. Yaprak sarmasını biliyorsunuz. Onun dışında şeyler var. Yapılıyor ya. O yapraktan çorba tarifi gördüm. Çok da merak ediyorum. Saçımı yaptıktan sonra hep beraber mutfağa gideceğiz. Hem mutfağı toplayacağız hem de o sarmadan değil de o yapraktan nasıl çorba yapılıyor bunu göstereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim ama çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Şimdi hem size de göstereyim. Saçlarımızı, yüzümüzü çerçeveleyen kısmını, almak istediğimiz kısmını önde bırakıyoruz. Geride kalan kısmını şöyle, bu arada tırnaklarım da mahvoldu. Her yerim boya, tamamen boyayım. Öncelikle şu şekilde bir tutturuyoruz saçımızı. Daha sağlam olması için ben genelde ikinciyi de yapıyorum. Diğer tarafa da aynısı. Kameraya çarpıyorum sanırım. Mikrofona çarpıyorum. Bunu bir tık koyacağım şöyle. Umarım beni duyarsınız. Böyle bile güzel duruyor değil mi? Yani aslında şey istiyor, makyaj olarak da gene aynı tonlarda allık ve ruj istiyor şu an bu saç rengi. Ama ben de genelde daha önceki rengimi biliyorsunuz, daha önceden beni izlediyseniz. Bakır tonları, şeftali tonları var bende saçımla uyumlu olacak şekilde ve pembeler var. Şu an bu renge hazırlıksız yakalandım biraz. Kendimi çok hazırlıksız yakaladım. O yüzden çok pembe yok ama ilk fırsatta böyle bu renkle uyumlu allık ve ruj almalıyım. Aynı allıkla far da yapmalıyım gibi bir hissiyat var içimde. Sonra özellikle saçın şu kabaran
kuru kısımlarını, saçın şu kısmını alıyoruz. Şöyle. Şu tutam benim için çok ideal. O yüzden alt kısmı geriye koyacağım. Ve buradan klasik örgü yapacağım. Şöyle şu şekilde burayı örerek ineceğim şimdi. Bu arada saçı örmek, özellikle boyalı saçlıysanız, saçı kırılmalardan en çok koruyan saç şekillerinden biri. Aynı zamanda nemi de içinde hapsediyor. O yüzden saçı örmek saça çok faydalı bir işlem. Özellikle evde kaldığınız, dışarıda olmadığınız günlerde saçınızı yıkadıktan sonra örerseniz, aslında daha doğrusu saçınızı yıkayıp besinle doldurduktan sonra, saçınıza uygun ürünleri kullandıktan sonra örerseniz, o ürünlerin saça daha güzel işlemesini de sağlamış olacaksınız. Çünkü şu şekil saçta nemi de hapsediyor aynı zamanda. Çok merak ediyorum kamerada nasıl görünüyor her şey. 3-4 aydır yokum. Tam olarak ne kadar yokum bilmiyorum. Hesaplamadım. Ama bu 3-4 ayda çok şey değişti benim hayatımda. Önce eşim iş değiştirdi. Bakın böyle duruyor. Birazdan onları açacağız da. Hatta açayım. Önce eşim iş değiştirdi. Artık yeni de bir iş buldu. Home office çalışıyor. Benimle beraber evde o da. Birçok değişiklik oldu. Bu yüzden ben çok odaklanamadım. Hatta onun bilgisayarı bozuldu. Yeni bir bilgisayar aldık. Fakat o bilgisayarda eşim çalıştığı için o olmak zorundaydı. Ben video çekseydim de montajlamak zor olacaktı benim için. Çünkü gündüz saatlerinde o çalışıyor. Benim akşam saatlerinde montaj yapmam gerekecekti. O da not cool man. Videolara daha önceki çektiklerime çok güzel yorumlar gelmiş. Dönmek istediklerim var. Yani görüp dönmediğim yorumlar var. Çünkü telefonda 2 saniyede değil de bilgisayara geçtiğimde gerçekten içimden gelen bir şekilde cevap vermek istediğim yorumlar var. Onları da döneceğim. Muhtemelen bu akşam dönmüş de olurum diye düşünüyorum. Çok mutlu eden yorumlar var beni. Özellikle Türkiye'deki engelliler için birçok insanın ne kadar çabaladığını, hatta onların nelerle uğraşıp, ne zaman yıldıklarını, nelerden vazgeçtiklerini, bir benzer şekilde benim de farkındalık oluşturmak istediğimde bunun onlar için neler hissettirdiklerinden bahsetmişler. Çok da güzeldi. Ya da işte çok iyi hissettiriyorsun, bizi çok motive ettin diyenler de olmuş daha önceki videolar için. Ben de yeni başlayan birisi olduğum için yorumlar mutlu ediyor beni. Okuyorum da, seviyorum da. Öğrettiğim şey çok büyük bir şey değil ama gene de keyifli bir model bu da. Bayıldım rengime, bayıldım. Kamerada ne gibi duruyor bilmiyorum. Böyle mora da benziyor, pembeye de benziyor, kırmızıya da benziyor. Temu'dan çok güzel saç tokaları da aldım. Gelmelerini bekliyorum. Deniz temalı saç tokaları aldım. Geldikleri takdirde bir tık kullandığımda deniz kızına benzerim diye de bir hissiyat var içimde. Şimdi görünüş olarak şöyle. Değil mi? Hayır. Kolonya Cumhuriyeti'ni izlemiş miydiniz? Orada neydi ya başroldeki adam, yıllar oldu izleyeli de. Onun oradaki sahneleri var ya, Amerika'ya hoş görünmeye çalışırkenki sahneleri, oradaki hayır deyişleri. Şimdi renkli şöyle
Şu tokalardan var. Bunları kullanmak istiyorum. Renk istiyorum kendime. Çünkü çok az renk üstümde. Kırmızı çok belli olmayacak. Pembe belli. Emre Fel şarkıları dinliyorum 2-3 gündür. Dilimden düşmüyor. Şimdi şu uç kısma şöyle bir tık Helenistik görüntü elde edeceğiz şimdi. Bu örgüyü şöyle yukarılardan da başlatabilirsiniz. Ben böyle istedim. Ben böyle uygun buldum. Şey yapıyorum, son zamanlarda da Muhteşem Yüzyıl'ı izledim. Aman yarabbim. Sabah kalkıyorum Muhteşem Yüzyıl, akşam yatasıya kadar Muhteşem Yüzyıl, duş alıyorum Muhteşem Yüzyıl. Çok da etkilendim. Çok üzüldüm. Ben onun ilk çıktığı dönemler izlediğimi sanıyordum. Çocuktum. Yani bir 20 yılı var sanırım Muhteşem Yüzyıl'ın. Kaç yıl önceden yapıldı bilmiyorum ama hep kendime Muhteşem Yüzyıl'ı izledim diye biliyordum. Aslında izlememişim. Reklamlarından falan bilip konuya hakimmişim sadece. Şimdi ilk defa izledim. Hayatımda ilk defa Muhteşem Yüzyıl izledim ve böyle sanki yeni çekiliyormuş gibi. Mesela Şehzade Mustafa'nın öldürüleceğini biliyorum ama hala ya öldürülmezse diye umarak izledim veya aynı şeyi Beyazıt için de yaşadım. Olmaz ya, başına bir şey gelmez herhalde falan diye izledim. Finalini bildiğim halde. Çok da üzüle izledim gerçekten. Düşmüyor ama aklımdan replikleri asla çıkmıyor. Sürekli evde Şahin'le kedimizi bile Şehzade diye sever olduk. Nasıl görünüyor? Muhteşem Yüzyıl izlemenin en keyifli yanı YouTube'dan izleyip yorumları okuyarak izlemekti. Eğer benim gibi sonradan Muhteşem Yüzyıl'a başlamayı düşünenleriniz varsa aranızda mutlaka ama mutlaka her bölümün yorumlarına da baksın. O kadar eğlenceli ki. Yani yorumları okumak diziyi izlemekten daha keyifliydi. Bu. Neyse. Bu da sonuncu olsun. Şöyle. Ay bilemiyorum, aynaya mı bakayım, buraya mı bakayım? Her yerim boya. Şuraları full boyayım. Ama onlar da geçecek zamanla diye umut ediyorum. Şöyle göstereyim mi? Ah, buradaki çıktı mı? Yok, burada. Bir tık üstlere de istiyor gibi sanki. Nasıl oldu? Allah'ım, nasıl kamera tutmayı kullanmayı unutmuşum. Evet, şimdi mikrofonumuzu da takıyoruz. Mutfağa geçiyoruz. Önce bulaşıkları halledeceğiz. Yemeğe başlayacağız. Ya da önce yemeğe başlayalım. Sonra bulaşıkları halledelim. Hem siz de şey görmüş olursunuz. Tekerlekli sandalyede nasıl mutfak işleri yapılıyor, nasıl bulaşık hallediliyor, nasıl yemek yapılıyor, bunları görmüş olursunuz. Şimdi oraya geçiyoruz. Kamera elimdeyken araba sürmeyi de deniyorum. Bu arada ay nasıl göstersem kendime, bu kamera benden bağımsız hareket ediyor. Aa, öyle değil, böyle. Size mutfağı göstereceğim şimdi. Beni ne bekliyor? Şimdi şu. Şu köşe güzel. Buradaki tezgah. 2 tezgahım var benim. Burada bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesi ve bu tezgah birbirine yakın olduğu için ben çok rahat şey yapabiliyorum.
ne yapabiliyorum? Ben çok rahat ikisi arasında yıkanan bulaşıkları alıp koyabiliyorum. Şimdi sizde mi bulaşıkları yerleştirsem yoksa kendim mi yerleştirsem onu düşünüyorum. Beraber mi yerleştirelim? Burayı hızlandırıp mı koyayım? Görmek ister misiniz? Önce tezgahı sileceğim. Benim kimyasal alerjim var. Hem kimyasal alerjim var hem de çok fazla kimyasal ürün kullanıyorum. Bu spreyler, temizlik spreylerine bayılıyorum ama artık hani ciğerlerimde bile onu solumaktan bir sızı oluştu. Biliyorum yani hani daha fazla o kadar çok sprey kullanmamam gerektiğini çok iyi biliyorum. O yüzden şu yüzeyler için olan sprey var ya, onunla evi silmeye başladım ki gerçekten çok güzel temizliyor. Artık kendimde şeyden de korkuyorum. Hani şu böyle yüzeylerdeki bu mikrop, bakteri oranını ölçen aletler var ya, onlardan alıp bir yer temiz olmuş mu olmamış mı diye ölçmek de geliyor içimden ama o seviyeye de çıkmak istemiyorum. Temizlik malzemelerini de azaltmak, daha az kimyasal solumak, daha çok oksijen solumaya niyet ediyorum. O yüzden kendimi durduruyorum. Durdurmaya çalışıyorum bununla. Çok da beğendim. Yani marka da fark etmiyor. Bu tarz ıslak mendiller gerçekten güzel temizliyor. Ama elinde şu bahsettiğim mikrop yüzeyini ölçen aletten olanlar varsa bu mendillerle silip çıkan sonucu bana da mesaj olarak veya yorum olarak yazarsa gerçekten çok sevinirim. Şimdi görebileceğiniz bir açıda sizi de yerleştireyim. Şöyle. Evet. Öncelikle ellerimizi yıkıyoruz. Benim mutfağım normal mutfaklardan biraz daha alçak. Daha düşük yaptırdık tezgahları falan. Şu kısım bir tık daha büyük çünkü çamaşır makinesi... neden hep çamaşır diyorum. Bulaşık makinesini koymak için bir tık daha yüksek olması gerekiyordu ama bu taraftaki tezgah çok daha alçak ve ben genellikle yemek yaparken de bir şeyler doğrarken falan hep bu alçak olanı kullanıyorum. Şu şekilde de boşaltıyorum, size de göstereyim ve ben benim gibi tekerlekli sandalye kullanan herkese eğer ikinci tezgahı yaptırmayı düşünüyorlarsa bu şekilde bulaşık makinesine bir tık daha yakın olmanın çok avantajlı olduğunu söylemek istiyorum. Şu şekilde biraz daha şöyle böyle. Yemekten sonra şeye çıkma ihtimalimiz var. Parka çıkacağız sanırım. Çok güzel yeşillikli, açık havalı bir park keşfettik eşimle. Beraber gidiyoruz. O orada işine devam ediyor. Zaten su sesleri, bitkiler şahane geliyor o park bize. O işlerine devam ediyor. Ben onun yanında kitap okuyorum. Yine aynı şekilde yemekten sonra yani önce bulaşıkları halledeceğiz. Sonra bu bahsettiğim yaprak çorbasını yapacağız. Devamında da hazırlanacağız. Çay demliyoruz. Bu arada kendi çayımızı götürdük geçen sefer. Çünkü ikimiz de demli çay içemiyoruz. Ve ikimiz de kokulu çay seviyoruz. Bergamotlu çay seviyoruz. Kendi sevdiğimiz oranda, kendi sevdiğimiz lezzette çay demleyip termosa koyup parka öyle çıkıyoruz. Bir kere yaptık ama bunu gelenekselleştirmeye karar verdik. Sonrasında çorbadan sonra da çay demleyip bardaklarımızı falan alıp o şekilde çıkacağız. Beraber parka da gidebiliriz. Dışarıda çekim çok az yaptım ben ama dışarıda da çekim yapabilirim. Yeni bir akülü araba aldım. Bu arada benim akülü arabam da bozuldu. Dedim ya çok şey yaşandı diye. Akülü arabamın çok tuhaf bir bozulma hikayesi de var. Onu da anlatsam mı, anlatmasam mı? Instagram'dan anlatmıştım aslında. Bana komik gelen bir hikayesi var ama şu an bu kaşık sesleriyle karışacak. O yüzden ben bunları hızlı hızlı bir toplayayım. Bulaşıkları hallettikten sonra size hem arabamın nasıl bozulduğunu anlatayım. Yeni akülü araba aldık, ondan da bahsederim. Burada çekimi de kapatayım. İşte şuradan alacağım, bu tarafa koyacağım. Böyle. Tekerlekli sandalyede bulaşık boşaltmak böyle bir şey. Çok da farklı bir şey değil. Ama eğer bulaşıklarınızı temizlemekten, bulaşık işini halletmekten üşeniyorsanız bunu bir de tekerlekli sandalyede yaptığınızı düşünün diyorum. Size motivasyon olsun. Hoşçakalın.
Şimdi bulaşıklar tamam. Çorbaya geçiyoruz. Çorba için de önce soğan doğrayacağız. Bir büyük soğan ya da orta boy soğan yeterlidir. Önce soğanları doğrayacağız. Sonra da şöyle göstermek istiyorum şu kısmından tutup. Şöyle yapraklarım var. Bunları doğrayacağım. Sarmaktan çok daha pratik olacak. Bence hemen hemen de bu sarmada aldığımız lezzetin neredeyse aynısı olur diye düşünüyorum. Aynısı olmasa da çok yakın olacak. Bunları tencereye alacağız. Tencereye dizlerimi alıp bunları içine atmak çok daha pratik oluyor benim için. Şimdi yapraklarımızı alıp doğrayacağız. Siz de yapar mıydınız bilmiyorum ama ben çocukken bu sarmanın şu formunu yemeyi çok seviyorum. Sarma yapmış da yemiş kadar lezzetli bir şey benim için. Ne kadar alsam da bilmiyorum. Tarifini bir kere Instagram'dan gördüm. O yani benim için. Başka hiç bakmadım. Kokusu bile o kadar güzel ki yaprağın inanılmaz lezzetli kokuyor. Şimdi tenceremi aldım. İçinde soğanlar var. Bunu ocağa koyacağım. Altını açacağım. Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Yapraklarımız var. Onları böyle saplarını kopartıp dilimledim. Yani bir kaşıklık olacak kadar şu en büyük dilimi. Şöyle şu boylarda olacak şekilde dilimledim. Çok merak ediyorum nasıl olacak. İnanılmaz güzel kokuyor. Şunun kokusu bile o kadar güzel ki. Şimdi tarifi çok basit. Öncelikle soğanları kavuruyoruz. Sonra üstüne salçamızı ekleyeceğiz. Onun üstüne dilediğimiz sarma baharatlarından ekleyeceğiz. Artık hangilerini siz seviyorsanız. Klasik karabiber, pul biber. Ne atabilirim başka? Kırmızı toz biber, nane. Bunlardan ekleyeceğim. Tuzunu atacağım. Salçası da olmuş olacak. Sonra üstüne bu yaprakları ekleyeceğim. Onları da kavurduktan sonra biraz pirinç ekleyeceğim. Onun üstüne 1 ya da 1,5 litre kadar su ekleyeceğim. Devamında mükemmel sarma lezzetinde bir çorba olacak diye düşünüyorum. Pirinci de çok az atacağım. Ekleyeceğim dedim ama bayağı az olacak. Bu aralar beslenmeme dikkat ediyorum. Hiç ekmek yemiyorum. Ekmeği tamamen bıraktım. Şekeri bıraktım. Herkese ekmeği bıraktığımı söylüyorum ama şekeri söylemiyorum. Çünkü çok sık şekeri bırakıp başlıyorum. Ömrümün en ekmeksiz dönemindeyim. Bayılıyorum bu arada. Ekşi mayalı ekmeğe de bayılıyorum. Beyaz ekmek çok seviyorum. Böyle hani çok popüler ya şu an çavdar ekmeği, tam tahıllı ekmek falan. Gram sevmiyorum ya. O kadar rahatsız oluyorum ki onların lezzetinden. Benim için ekmek beyaz olur ve ekşi mayalı olur. Somuna da bayılırım. Ama yememem gerekiyor. Bir sürede yemeyeceğim. Muhtemelen bu sefer çok kararlıyım. Çok hani olur ya insanın bazen kitap okuma dönemine girersin. Sular seller gibi okursun. Bazen spor dönemine girersin. Çok azimle spor yaparsın. Bu dönemde benim kendimde çok uzun zamandır beklediğim o döneme girdim. Sağlıklı beslenme dönemimdeyim. Yani son zamanlarda yediğim en zararlı şey bunun içine atacağım pirinç olacak sanırım. Az önce eşim dondurma falan dedi ama yemeyeceğim, direniyorum. O her sabah yanımda simitler yiyor, ekmek bana yumurtasını yiyor. Direniyorum. Direneceğim. Kollarımı zayıflatmam lazım. Onun için bütün çabam. Değil mi aşkım? Evet. Sen her gün simit yiyorsun değil mi? Evet. 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 Ekmek yiyorsun. Evet. Ekmek de mi yemiyorsun? Evet. İftira, yalan.
soğanlarımızı kavuruyoruz bir yandan. Şöyle döndüreyim. Böyle burada. Çok sıcak. Tekerlekli sandalye olmanın en irite edici yanlarından bir tanesi, ocağı açtığında ısıyla aynı seviyede yüzün oluyor. Normalde sizin bu bel bölgeniz, göbek bölgeniz denk geliyor ısıya, ocağa. Benim yüzüm. Bugünkü menü de çok tuhaf bir menü. Sushi aldık. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum, şu marketlerde satılan sushilerden. Onlardan deneyeceğiz. Hem o var menüde. Ben et yemiyorum. Et yemediğim için de sushi'nin sadece birkaç tane sebzelisi varsa onlardan yiyeceğim. Ama menü şu şekilde. Yaprak çorbası ve sushi. Sanmıyorum bu çorbayla sushi'yi başka yan yana yiyen bir hane olmamıştır. Evet, soğanlarımız kavruldu. Ben şimdi salça getireceğim. Şimdi baharatlara geçiyoruz. Ve yapraklarımızı da ekliyorum. Tencerenin içini göremediğiniz için merak mı ediyorsunuz? Ben de göremiyorum. Tamam. Gel sana da göstereyim, gel. İşte şu an böyle bir görüntümüz var. Gördün mü? Geçti mi merakın? Göz kararı dökeceğim bunu da. Ben çok klasik bir Türk kadınıyım. Birçok şeyi göz kararı yapıyorum. Yani o kadar uzun yıllardır bir şeyleri tariflerine göre yapmıyorum ki. Gördüğümde kavradığımı düşünüyorum. Aşağı yukarıda oluyor yaptığım her şey. Evet, 1,5 litre su koydum. Artık bunu kaynatacağız. Pirinç ekleyeceğim şimdi. Biraz da pirinç ekleyelim. Tel şehriye suyuna benzeyen bir suyu var şu an. İçi de şu şekilde pirinç, soğan ve yaprak var. Ben dışarıda görsem bu ıspanak mı derim? Evet, ıspanağa benziyor. Ispanağa benziyor. Yani Anadolu mutfağından yaprak çorbası, ki birçok Türk'ün de denemediğine eminim. Ben de yeni duydum. Şahin tadım yapıyor. Korktum. Neden? Sıcak, çok sıcak. Beğendin mi? Beğenmedim. Başıma bir şey gelmeyecekse Beğenmedin de. Ben kokusundan anladım seni. Çok mu kötü aşkım? çok kötü değil. Yenir. Aşkım güzel. Ama yapalım yapalım diye tutturur muyum? Hayır. Çok güzel. Ispanak çok daha güzel aşkım sen. Sen çok daha güzel ıspanak yapıyorsun. Aşkım bu ıspanak değil. Biliyorum ama işte ister istemez kafam bunu ıspanakla karşılaştırdı. Yaprak sarması tadı yok mu? Yok ya. Sevmedin mi? Ben bayıldım. Yani güzel tabii şey Şimdi değil mi? İrem'e de göndereceğim bundan. Görüntü. Burası karanlık bir yer. Nasıl bu kadar aydınlık çıkabiliyorum? Efsane güzel ışığı var şu aranın. Çekil kızım. Bunu düşürmüşsün öyleydi. Bileydim düşürmez. Selam. Biliyorum kıyafetlerim değişti. Saçımın şekli değişti. Bambaşka bir ortamda en son dışarıya aslında çay içmeye çıktığımızı söylemiştim. Fakat şimdi evdeyim. Sebebi şu.
Dün çıktığımızda çok fazla hava soğuktu, çok fazla rüzgar vardı, çok fazla hava karanlıktı. Çekim için yanlış bir gün olduğunu düşündüm. Tekrar bir video çekmek istiyorum. Dünle bugünü birleştireceğim. 2 günü birden koymuş olurum diye düşündüm. Ve aslında işlerimi bitirip dışarıya çıkarken açarım diye düşünüyordum. Fakat şimdi açmak istedim. Bir yandan ev işlerini yapacağım. Bu günün kalan işlerini yapmak istiyorum. Diğer taraftan da siz de olun istedim. Şu an çamaşır asıyordum ben. Şöyle. Gayet güzel. Aslında şey de var, kurutma makinesi de var. Ama öğrendiğim kadarıyla kurutma makinesinin günde bir kere çalıştırılması gerektiğini söylüyorlar. Ben bir kere çalıştırdım. Bugün çamaşır günü. Bütün çamaşırları yıkayacağım. Burada sepetimde havlular var. Bunları tek tek buraya asacağım şimdi. Sizin de kurutma makineniz günde bir kere mi çalışıyor? Aslında ben günde 2-3 kere çalıştırıyordum. Fakat bozuldu. Kazanı yanmış, değişik şeyler yaşandı. Birden fazla arızası vardı. Allah'tan garantisi de vardı, yapıldı ama birden fazla çalıştırmamam gerektiği söylendi. Şu havluyu görüyor musunuz? Oradan neyi ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şu renk tam bir felaket. Herkes çok merak ediyordu ben nasıl ev işi yapıyorum. Tekerlekli sandalyedeki biri nasıl ev işi yapar diye. İşte böyle. Biraz da bu yüzden çekmek istiyorum ben ev işi yaparken, yemek yaparken. Çünkü bir ön yargı var. Bir insan engelliyse, uzuvlarından biri olması gerektiği gibi değilse o kişinin hayatı çok eksiktir diye ben bu ön yargının yıkılmasını istiyorum. Bu yüzden de böyle ev işi yaparken de çekmeyi düşünüyorum. Günlük vloglar şeklinde. Hatta artık daha sık çekmek istiyorum. Hem bana iyi geliyor hem de ben Trendyol'da satış yapıyordum. Sadece Trendyol değil, bütün e-ticaret mecralarında vardım. Ama terzimiz bizi dolandırdığı için kapatmak zorunda kaldım. Ve artık boşum. Çok da iyi geldi bana. Hani her şeyde bir hayır vardır deniyor ya. Başlarda çok acı bir deneyimdi bu. Dolandırılmak, bütün paranı kötü bir mal uğruna vermiş olmak gerçekten acı bir şeydi. Ama artık yani iyi ki de olmuş diyemesem de bu çalışmamanın verdiği rahatlığı yaşamaya başladım. O yüzden çok daha dengeli besleniyorum. İçimde tekrardan kabaran bir kitap okuma aşkı var. Öğrenme aşkım tekrardan kabardı. Ev işlerine çok daha güzel vakit ayırabiliyorum. Hatta ben yıllardır fizik tedaviye gidemiyordum. Bugün biraz onu araştırmaya başladım. Muhtemelen fizik tedaviye de başlayacağım. Öyle. Çalışmamanın da güzel yanları var benim için. Ben almayayım sizi. Şimdi makineye tekrar kirli atacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Hem de tekerlekli sandalyede. Şöyle. Şurada kirli sepetim var benim. Şöyle uzaklaşayım. Bu benim kirli sepetim. Şuraya, nerede görüyorsun? Şuraya siyahları koyuyoruz. Bir yanına renklileri, bir yanına beyaz kremler, diğer yanına havlular. Bu şekilde. Şöyle üstte de ayakkabılarım. Bunu yaparken de eldiven giyiyorum. Çünkü neden? Şimdi sizler, yani yürüyen kesim, bütün kirli yüzeylere ellerinizle dokunup sonra ellerinizle hiçbir yere dokunmadan gidip ellerinizi yıkayabilirsiniz. Ama bu benim için çok öyle değil. Ben hem kirli yüzeylere elimle dokunmak zorunda kalıyorum hem de kendimi elimle sürmek zorunda kalıyorum. O yüzden şimdi eldiven giyeceğim. Kirli sepetini bile eldivenle tutuyorum ben. Arabama dokunmam gerekiyor ya şu an. Mesela frenimi elimin tersiyle açıyorum. Kirli sepetimi alıyorum. Kendimi geri çekiyorum. Kirli sepetim de benimle geliyor. Böyle. Tam da görebildiğiniz bir açı.
burada sandalyemi sabitleyip bu şekilde buradan alıp buraya çamaşırlarımı ekliyorum. Kirli sepetimin tekerlekli olması benim için çok çok güzel oldu. Şimdi tekrar bu şekilde itiyorum. Arabamın da elimin tutması gerektiği zamanlarda, yani sağ taraftan güç vermek istediğimde de kolumla şöyle tutarak bu şekilde sürüyorum. Böylece elimin değdiği kısmı temiz tutmuş oluyorum. Zaten ben gün içinde orayı çok kez dezenfekte ediyorum. Yani elimi yıkadığım kadar bir o kadar da bu tuttuğum yerleri temizliyorum. Sanmıyorum bunu benim kadar ciddiye alan var mıdır bilmiyorum. Yurt dışında bir tane kadın var, tekerlekli sandalye kullanıyor. Çok dedikodu yapıyormuş gibi hissettim ama çocuğu da var ve aslında kadın dansçı da. Hani hayatı çok güzel. Fakat tekerlekli sandalyesini kullanırken şu yanlardaki demirleri asla kullanmıyor. Tamamen tekerin kendisini tutarak itiyor arabasını. Ve yemeği de öyle yiyor. Çocuğunu da öyle besliyor. Yemek yaparken de tekerlerini tutup öyle yemek yapıyor. İçim acıyor. Çok içim acıyor bunu gördükçe. Geçelim. Evet. Ay, masa örtüsü almayı unuttuk. Hayır, ben unutmadım. Gerçekten mi? Gerçekten unutmadım. Kocam. Karınıza önem veriyorsanız masa örtüsü almayı unutmazsınız. Benim karımın hassasiyetleri var ya, ben öyle şeyleri unutur muyum? Ya aşkım. Burası masamız. Şöyle. Evet. Bu da tek kullanımlık bir masa örtüsü. Bu da çok kullanımlık bir koca. Burası çok rüzgarlı bir alan aslında. Rüzgarın esmediği sadece bir gün gelmiştik biz buraya. O gün de çok güzeldi. Hatırlıyor musun aşkım, Evet. Fatih abiyle? Evet. Çok güzeldi. Gene aynı bu masada oturmuştuk sanırım. O gün de su sesinden kilitlenmiştik. Aslında bu masayı şu tarafa çeksek çok daha rahat ederiz gibi düşünüyorum. Evet. Çok açık. Normalde dışarıdan içiyorsam çayı böyle zeytinyağı gibi istiyorum. İsterken diyorum ki zeytinyağı kadar böyle o renkte olsun çayım diyorum. Çünkü dışarının çayları ekstra acı geliyor bana. Evdeyken bundan bir tık daha demli içebiliyorum. Ama öteki türlü çok rahatsız edici geliyor bana çayın tadı. Evet. Kocam, Oh, rahatladın mı? rahatladım biraz. Güzel mi çayın? Güzel. Çalışacak mısın şimdi? Aha, birazdan çalışacağım. Ya sen bir tane fazla bardak mı aldın? Ne olur ne olmaz, gelen giden olur. Misafirimiz olursa diye şöyle. Şunun içinde bir tane bardak var. Ya bir de 2 tane bardak koydum mu sallanacaktı pıtı pıtı. Üçüncüyü de koydum ki sallanmak olsun. Sallanması İnanmıyorum. olmasın. Yiyecek hiçbir şey almadık değil mi? Bunlar Almadık. poşetlerimiz. Alayım mı, ister misin? Yo. Ne Niye? kadarmış poşetler? Şu market yok, şurada. Yok, abur cubur yemeyelim aşkım. Peki. Aylardır okumayı bitiremediğim bir kitabım var. 3 serilik bir kitap okuyorum. 4. Kanat serisi. İlkini bitirdim. Sonra o kadar hayatım sana karışık tempolu bir hale geldi ki kitabın ikinci serisini şöyle şu kadar kaldı. Ama bir Mayıs'tan beri sanırım okumaya çalışıyorum. Daha doğrusu otursam bitireceğim de vakit bulamıyorum. İnşallah bugün şu kadarlık bir okuma kısmını şöyle, umarım bugün tamamlarım. Biz masamızı ışığın altına taşıdık. Biraz da sudan uzaklaştık çünkü çok rüzgar esiyor. Rüzgar estikçe de bize doğru suları savuruyordu. Şimdi bir tık ışığın altındayız rahat kitap okumak için ama çok soğuk.
O kadar soğuk ki moralim bozuldu. Bir de akşam yemeği yemeyi unutmuşum. Bu konuya dair hiçbir hazırlık da yapmamışım. Burada mısır yedim. Açlıktan mısır yemek durumunda kaldım. Sonra mısır yediğim için de moralim bozuldu. Kitap tutamıyorum. Böyle şalın içindeyim. Aşkım sen ne hissediyorsun? Aşkım Sen üşüyorsan nasılsın? gidelim. Ya bilmiyorum, rüzgar da durdu biraz. Beni Gitsek- biliyorsun ben. Erzurumlu genlerim üşümeme müsaade etmiyor benim. Yaz Tek kış mi cama çık. kalsak mı emin olamıyorum ben. Ha. Ama kış geliyor galiba. Az önce eve geldik. İnanılmaz üşüdüm. Şu an Ağustos ayındayız ve ben Eskişehir'deyim. Ben çok üşüdüm. Eşim onun için hiçbir şey fark etmedi. O kışta bile çok zor üşüyen birisi. Yine de direndik. Üşüdüğüm halde orada kalmak için çabaladım. Fakat gerçekten çok soğuktu. Dönüş yolunda da kedileri ve bir tane köpeği besledik. Çok tatlıydı. Onları çekmeyi çok isterdim ama o kadar üşüyordum ki kamerayı tutmak için bile ellerimi şalımın içinden çıkartmak istemedim. Öyle yani, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.